Fears the Fathom. Yani Türkçe adıyla korkunun derinliği ya da çok derinden hissedilen korku da diyebiliriz. Bu videoda tamamen gerçek hayattan uyarlanan seriye yani Fears the Fathom korku oyunu serisine yakından bakacağız. Gerçek hayattan uyarlanan dedim ya. Evet, çünkü bu oyun serisinde oynadığımız hikayeler aslında gerçek ve bunun gerçek olduğunu bilmemiz aslında o oyunu çok daha fazla korkutucu yapıyor. Bu videoda serinin ilk 2 oyununa bakacağız. Eğer bu formatı beğenirseniz diğer oyunlarının da videosu gelecek. O yüzden beğenmeyi unutmayın. Videoya başlamadan önce bu video kanalımda farklı bir playlist olacak. O yüzden son zamanlarda çektiğim teori videoları formatından daha farklı bir şekilde ilerleyecek. Yani daha çok karşılıklı sohbet tarzında hem oyunu anlatacağım hem de bu oyunla alakalı yaşadığım şeyleri oyunun içerisindeyken o an deneyimlediğim olayları birinci ağızdan dinleyeceksiniz. Kanalım henüz yeni, zamanla bu içerik sistemi de oturacak, ileride daha net anlarsınız. Yeni demişken bu tarz içerikleri seviyorsanız abone olup bana destek verebilirsiniz. Fears the Fathom serisinin ilk oyunundan başlamak istiyorum. Yani Home Alone. Türkçe adıyla Evde Tek Başına. Serinin ilk oyunu Steam'de ücretsiz çıktı aslında. Yani oyunu ilk gördüğümde klasik bir indie oyun sandım. Ama bu oyunu diğerlerinden farklı yapan şey tamamen gerçek hikayelerden esinlenilmiş olması. Hikaye aynen şöyleydi. Bu birkaç yıl önce başımdan geçen bir olay. O zamanlar 14 yaşındaydım ve ailemle birlikte küçük bir kasabada yaşıyordum. Bir akşam annemle babam bir arkadaşlarının evine yemeğe gitmeye karar verdiler ve beni evde yalnız bırakacaklardı. İlk başta bu bana çok da önemli gelmedi. Çünkü daha önce de yalnız kalmıştım. Ama o gece bir şeylerin ters gidebileceğini hiç düşünmemiştim. Her şey kapının çalmasıyla başladı. Oyunu oynamaya başladığımda tipik korku oyunlarından ziyade bu oyunun atmosferinde bir şeyler vardı. Yani grafik yapısı bu oyuna o kadar iyi oturmuştu ki direkt olarak oynayan kişiye o kafa karışıklığını çok iyi yansıtıyor. Yani hiçbir şey net değil. Sürekli bir belirsizlik, bir puslu bir şeyler hakim. Yani bu ortamı çok net görsem belki de bu kadar etkilenmeyeceğim. Ama yok, göremiyorum. İşte bu belirsizlikte zaten başlı başına bir psikolojik korku unsuru değil mi? Oyunu yapan eleman bunu gerçekten çok iyi düşünmüş. Neyse oyuna girer girmez kafama bir kıymık çaktı. Oyuna girerken zaten 14 yaşındayız. Evde yalnızız ve her şey bir kapı çalmasıyla başladı diyor. Acaba kim? Seri katil mi? Çocukları kaçıran bir sapık mı? Kim lan bu? Zaten hiçbir şeyi de net bir şekilde göremiyorum. Yani acayip bir şekilde geriliyorum oynarken. Aslında oyunda pek bir numara da yok gibi. Ne bileyim, televizyon izliyorum, izlerken lazanya falan yiyorum. Ama bu bile 14 yaşındaki evde yalnız kalan bir çocuğun o yalnızlık hissini dibine kadar hissetmeme neden oluyor. Birçoğunuz da bunu oyunu oynarken düşünmüşsünüzdür değil mi? Yani oyun çok net, çok üst düzey grafiklere sahip olsaydı belki bu kadar gerilmezdik. Yani şu grafiklere baksana, acayip iyi. O belirsizlik, yani böyle bir pislik var oyunda. Neyse, telefonumuza anneden bir mesaj geliyor. Hey tatlım, babanla ben akşam yemeği için dışarı çıkıyoruz. Eve geç dönebiliriz yazıyor. Bizim Miles... Ha, bu arada ismini söylemeyi unuttum değil mi? Oyunun ana karakterinin ismi Miles. Annemiz kapıları kilitlemeyi unutma, bir şey olursa hemen ara diye tekrar mesaj atıyor. Klasik anne yani. Neyse, o sırada arkadaşımızla falan da sohbet ediyoruz. Tipik ergen velet konuşmaları. Sonra dışarıda birini fark ediyorum. Zaten hava karanlık mı aydınlık mı belli değil. İnsanların yüzleri görünmüyor ve oynarken bu durum beni acayip geriyor. Oğlum bir de şu arkada çalan müzik aşırı iyi seçilmiş. Yani sadece gözlerimi kapatsam, şu müziği dinlesem kendi hayal gücümden korkarım o derece. Harbiden bir korku oyununda müziklerin ne kadar önemli olduğunun kanıtı bu oyun. Böyle zaman geçiyor. Saat gece yarısı 12:38 olduğunda işler daha da berbat olmaya başlıyor. Yani zaten gerileceğim kadar gece olunca daha da bir korkmaya başlıyorum. Neyse, anneden yine bir mesaj geliyor. Geç saate kadar kalma diye. Ben de gidip yatağa yatıyorum. Sonra gece saat 1:30 gibi su içmek için uyanıyorum. Bu karanlık ve müzik harbiden beni iyice tırsıtıyor. Yani bu oyun gerilimi oyunun başında ufak ufak başlatıp sonra yükseltmeye başlıyor. En sevdiğim ve korktuğum kısım da burası oluyor zaten. Neyse, yatağıma geri dönerken bir anda anneden yine bir mesaj geliyor. O ne lan? Bizim kaldığımız ev değil mi? Oğlum kapıda biri mi var lan? Sanırım sıçtık. Sonra kapıyı kontrol etmeye gidiyorum. Tabii harbiden de kapıda biri dikiliyor.
Burada korkum harbiden tavan yapıyor. Kapıyı açıp açmama konusunda kararsızken o an bir mesaj daha geliyor. Sakın kapıyı açma. Ulan kapıda ya katil ya da sapık var kesin. Evde tek başımayım ve ne yapacağım hakkında en ufak fikrim bile yok. Sonra bu kapının fotoğrafını karşı komşumuz Paula'nın gönderdiğini öğreniyorum. Evde kapana kısılmış gibi hissediyorum. Doğal olarak hemen gidip yatağın altına saklanıyorum ve elemanın evde gezindiğini duyuyorum. Harbiden burada bu oyunun vermiş olduğu korku hissi inanılmaz. Dışarı çıktığımda odalardan birinin kapısı açılıyor. Sonra bir mesaj daha. Paula, yani karşı komşumuz kapıdaymış ama kapıyı açıp açmama konusunda kararsızım. Açmıyorum tabii ki. Sonra polisler geliyor ve mutlu son. Şimdi bu oyunda neredeyse jump scare yok gibi ama eğer kapıyı açsaydım o zaman şöyle olurdu. Bana göre bir oyun, yani korku oyunu dendiğinde katıksız jump scare olayından oluşmaz. Bu oyunu oynamaya başladığım andan itibaren aşırı gerildim ve korktum ama bir tane bile jump scare yemedim. Yani şunu söyleyeceğim kısaca, korku oyunları gerçekten jump scare unsuru olmadan da korkutabilir. Buna daha çok psikolojik korku unsuru diyoruz. Ve şahsi fikrimi söyleyeyim, ben bu tarz korku oyunlarını daha çok seviyorum. Bu ilk oyunu geliştirici Steam'de bedava yayınladı, oynayabilirsiniz. Ama diğer oyunları ücretli. Diğer oyunlar demişken hadi onlara da bir göz atalım. Fears the Fathom, Norwood Hitchhike, yani Norwood otostopçusu. Al sana gerçek bir hikaye daha. Özellikle otostop işinden çok çekinirim. Yani bundan yıllar önce 20'li yaşlardayken korkutucu bir otostop maceram olmuştu. Bunu şu an burada anlatmak istemiyorum ama yorumlarda isterseniz yazın, bir bölümde anlatırım. O yüzden bu ikinci oyun beni çok daha fazla derinden etkiledi diyebilirim. Bu olay birkaç yıl önce başıma geldi. 19 yaşındaydım ve bir oyun fuarından eve dönüyordum. Normalde ana yoldan giderdim ama o gün trafik çok yoğundu. Biraz zaman kazanmak için navigasyonu açtım ve alternatif bir rota buldum. Norwood Vadisi. Daha önce hiç geçmemiştim ama kulağa fena bir fikir gibi gelmemişti. En azından o an öyle düşünmüştüm. Yorgundum. Hava kararmıştı ve tek istediğim şey bir an önce eve varmaktı. Ama o gece o yolda işlerin bu kadar tuhaflaştığını fark ettiğimde her şey için çok geçti. Oyuna girdiğimde bir arabada yolculukla başlıyoruz. Tam da Holly'nin anlattığı gibi pederden ve arkadaştan telefonumuza mesajlar geliyor. Babamız o yolları çok fazla bilmiyorum, gelirken dikkat et, bir şey olursa ara, tamam mı diye tembih ediyor. Arkadaşımızla da yazışıyoruz. Klasik şeyler yani. Fuardan dönüyorum, başka rotadan geliyorum vesaire. Radyoda harika bir müzik çalıyor. Tabii ortam yine ilk oyundaki gibi gerici. Yine her şey puslu, belli olmuyor falan ama hikayeyi de merak ediyorum. Acaba Norwood Vadisi'nde ne oluyor? Başımıza ne geliyor? O ara bir benzincide duruyorum. Hem dinlenmek hem de bir şeyler almak için. Peder telefonda fırça kayıyor tabii. Sana söylemiştim, uçakla gelsen daha iyiydi diye. Adam haklı ama bizim Holly kendi burnunun dikine gidiyor. Klasik woman. Neyse, markete doğru ilerliyorum. İçeride garip bir eleman. Herkes gözüme sapık gibi geliyor, yemin ederim. Sonra bir şeyler alıyorum, içecekler falan. Sonra kasiyer beni muhabbete tutuyor. Hoş geldiniz. Buralarda pek yabancı yüz görmeyiz. Nereden geliyorsunuz? Merhaba, bir oyun fuarından dönüyorum. Eve gidiyorum. Trafikten kaçmak için bu yoldan gideyim dedim. Norwood Vadisi'nden mi geçiyorsunuz? Cesur bir seçim. Buralar hakkında bir şeyler duydunuz mu? Yok, pek bir şey bilmiyorum. Neden? Bir şey mi var? Yerel bir hikaye işte. Köprünün ötesinde garip şeyler oluyor derler. İnsanlar kaybolur, sonra ağaçlarda parçaları bulunur. Norwood Vadisi canavarları diyorlar buna. Ne? Ciddi misiniz? Kulağa korku filmi gibi geliyor. Belki öyledir, belki değildir ama bir şey daha var. Beyaz ya da mavi elbiseli bir kadını otostop çekerken görürseniz sakın durmayın. Balo gecesi ölen bir kızın ruhuymuş ve intikam peşindeymiş derler. Okey. Tamam. Sanırım yorgunluktan her şeyi abartıyorum. Teşekkürler yine de. Dikkat ederim. Siz bilirsiniz küçük hanım. Yolunuz açık olsun ama gözünüzü dört açın. Elemanın tuhaf konuşmasından sonra dışarı çıkıyorum ve dışarıda bir minibüs. İşte şimdi tırsmaya başladım harbiden. Sonra oradan çekip gidiyor.
Bu arada anneden bir mesaj geliyor. Klasik eve gelirken bir şeyler al mesajı. Market falan görürsen köpeğe mama al falan diyor. Neyse geri dönüp alıyorum. Mamayı aldıktan sonra arabaya atlayıp yoluma devam ediyorum. Yolda giderken kasiyerin anlattığı olayları düşünüyorum. Ama bence biraz abarttı ya. Yok canavarlarmış, yok hayaletlermiş falan. Çok da gerici durmuyor. Yani sallıyor gibi diye düşünüyorum. Güzel müziğin tadını çıkarmaya başlıyorum. Geceleri araba kullanmaya bayılırım bu arada. Ancak ilerledikçe daha da karanlık bir hal alıyor yol. Çünkü arabamın farları bozuluyor. Hem de o şeytanların cirit attığını söyledikleri yerde. Norwood Vadisi'nde. Bir şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Araba bir düzelip bir bozuluyor. Kasiyerin bahsettiği köprüye ulaşıyorum. Ortada hayalet falan yok ya da otostop çeken mavi elbiseli kadın. Etraf bayağı karanlık ve ben ilerlemeye devam ediyorum. Arabanın elektrik sistemi yine arızalanıyor. Ve o da ne? Yolun ortasında ağaçlar devrilmiş. Ulan tam da benim başıma gelir böyle bir şey ya. Neyse arabadan inip yoldan odunları çekiyorum. Ama harbiden arabadan böyle bir yerde inmek korkularımı ateşliyor. Ama yine de bir an önce yola koyulmak istiyorum. Ve o da ne? Araba çalışmıyor. Bayağı bir marşa basıyorum ama yok. Harbiden çalışmıyor. İçimden şimdi sıçtık diye geçiriyorum. Ayrıca bu lanet olası yerde telefonum da çekmiyor. Herhangi bir yardım da çağıramıyorum. Arabada beklemeye başlıyorum. Ve saat 10.30'a kadar bekliyorum. Ve yoldan bir araba görünüyor. El ediyorum ama durmuyor. Haklı aslında. Ben de olsam ben de durmazdım. Sonra biraz daha bekliyorum. Ortam iyice kararıyor ve daha fazla korkmaya başlıyorum. Sonra bir kamyonet görüyorum. El ediyorum duruyor. Biraz tırsıyorum ama başka bir çarem de yok. İçindeki eleman bana gecenin bu vaktinde burada ne aradığımı soruyor. Ben de ona arabam bozuldu. O yüzden diyorum. Yardım çağıramıyorum. Telefonum burada çekmiyor. Beni de alabilir misin? Ne tarafa gidiyorsun? Yakınlarda yardım çağırabileceğim herhangi bir yer olabilir. Atla. Tamam, eşyalarımı alıp hemen geliyorum. Neyse, arabadan eşyalarımı kamyonete yükleyip gidiyorum. Elemanla yola çıkıyoruz. Ama harbiden tedirginim. Adam birden nereye gittiğini hala söylemedin diye bir şey soruyor. Eve gidiyorum ve arabam burada arıza yaptı. Eleman birden Jason diye sesleniyor. Anlam veremiyorum. Benim adım Jason. Ulan yavşak öyle mi söylenir? Benim adım Jason desene. İyi, ben de Holly. Bu gece gerçekten şanslısın biliyor musun? Ben de kasabaya gitmek için bu yolu kullandım. Yani gerçekten cesur biri olduğunu söyleyebilirim. Ne demek istiyorsun? Arabana ne oldu biliyor musun? Eski bir arabaydı zaten. Eleman bir acayip. Değişik değişik hareketleri var. Şüphelenmeye başlıyorum. Şu benzin istasyonundaki elemanın anlattıkları hakkında ne düşünüyorsun? Beni bayağı korkuttu. İlginç. Ahmak herif herkese aynı hikayeyi anlatıyor. Marketteki adamın anlattığı o garip hikayeler kafamı karıştırmıştı. Beyaz elbiseli kadın, kaybolan insanlar, yorgunluktan mı bilmiyorum ama yol boyunca bir şeylerin beni izlediğini hissettim. Şimdi motele geldim, sadece biraz dinlenmek istiyorum. Umarım burası güvenilir bir yerdir. Çünkü başka çarem yok gibi görünüyor. Neyse otele gidip bir oda tutmak istiyorum. Ancak resepsiyondaki eleman harbiden beni korkutuyor. Böyle değişik bir vibe alıyorum lavuktan. Bir odaya mı ihtiyacınız var? Yok öyle geçerken selam vereyim dedim. Manyak herif ya. Evet oda. Fiyatı ne kadar? Tek kişilik $40. Parayı ödüyorum ve ayrılıyorum. Telefonum çekmeye başlıyor ve mesajlar ardı ardına geliyor. Anneden ve babadan mesajlar geliyor tabii ki. İyi olup olmadığımı merak ediyorlar. Odama geçiyorum. Yorgunluktan gebermek üzereyim. Odaya girdiğimde eski eşya kokusu hemen burnuma geliyor. Banyoya geçip elimi yüzümü yıkamak istiyorum. Ben Tommy, otel görevlisi. Burada ne yapıyorsun? Bilirsin, temizlik işleri. Neyse, lütfen dışarıda bekle. O ara eşyalarımı alıyorum tabii ki. Yalnız lavuktan ciddi anlamda korktum. Normal bir tipe de benzemiyor. Sanki katillerin, sapıkların kaldığı bir oteldeyim. Lavuk hala içeride bekliyor. Acayip rahatsız oldum. Buralarda tuhaf şeyler oluyor. Ama korkma, güvendesin. Arabanı çekiciyle getireceğim. Ve odadaki telefon çalışmıyor, bilgin olsun. Bir ihtiyacınız olursa lobiden isteyebilirsiniz. Tamir etmeye çalışıyorum ama buralarda pek misafir görmüyoruz. Ama iyi geceler. Yalnız herif tam bir moron. O kısmı anladık bence. Yani hafif mental sorunları da var gibi. Neyse yatağa uzanıyorum ancak harbiden sıkıntılı bir durum var gibi hissediyorum. Bir türlü rahat değilim. Anksiyetem tavan yaptı. Uyku tutmuyor.
biraz dolanmaya çıkıyorum. İleride kahve makinesinden bir cappuccino çakarsam bence iyi gelir diye düşünüyorum. Lan! Bir anda başım dönüyor, etraf yamuluyor, değişik sesler duymaya başlıyorum. Kendimi odaya atmaya çalışıyorum zor bela. Sonra yatakta yamulup kalıyorum. Gece 3'te telefonun sesiyle uyanıyorum. Lan! Odada birileri geziyor. Seslerini duyuyorum. Ya bunları beynim uyduruyordu ya da bu otelde gerçekten şeytani bir şeyler vardı. Neyse, bu kafa karışıklığıyla otele döndüm. Yatağa uzanıp bir an önce bu gecenin bitmesini istiyordum harbiden. Ama bence her şey daha yeni başlıyordu. Dışarıdan garip sesler duymaya başladım. Etrafı kolaçan ediyordum. Acayip bir şekilde gerilmiştim. Yalnız o da ne? Kapıda biri vardı ve içeri girmeye çalışıyordu. Bu belaya şimdi bulaştığımı anladım ve hemen odaya saklandım. Kapıyı çalmaya devam ederken kapıyı kırıp içeri girdi. İçeride sessizce beklemekten başka çare kalmamıştı zaten. Manyak herif odada geziniyordu. Şimdi oyunda mikrofonumu algıladığı için de sessiz olmam lazımdı. Yani en ufak bir sesle yakalanabilirdim. Otel görevlisi mi o? Neyse ki bu olaydan kurtulmuştum. Acayip bir gündü. Otel görevlisi Joe bu olayı polise anlatmamam için bana ricada bulundu. Otelinin kötü şöhretle anılmasını istemiyordu. Tommy arabayı birkaç saat sonra getirdi. Ama sanki bir yıl geçmiş gibi hissettim. Bundan böyle de asla arabayla bu tarz seyahatler yapmadım. Sadece uçakla yolculuk ettim. Aslında bu bölüm biraz let's play, biraz anlatım şeklinde ilerledi. Ancak Fears the Fathom serisinde 3 oyun daha var. Ve ben çok keyif aldım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Diğer bölümleri de çekebilirim eğer isterseniz. Neyse, bu olayların hem gerçekten yaşanmış olması hem de son derece gerici bir atmosferde sunulması oyunu ve hikayeyi daha güzel yapıyor. Bu arada bu tarz korku kuşağı serisi ve paranormal olaylara kafa yorduğumuz seriler gelecek. Devam için videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Ha, bu arada farklı oyun önerilerinizi de mutlaka yazın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.